Tarihi şehirlerin silüetlerine baktığınızda kimi zaman bir kubbe, kimi zaman bir kemer size bir isim fısıldar. Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağrnas köyünde doğup Osmanlı'nın zirve döneminde sadece bir mimar değil, aynı zamanda bir şehir tasarımcısı, bir su mühendisi ve bir fikir insanı olarak imparatorluk tarihine damga vurmuş bir şahsiyet. Yaşadığı dönem yalnızca Osmanlı için değil, dünya mimarlık tarihi için de Sinan Çağı olarak anılacaktır. Çünkü o, taşı konuşturan adamdı. Bugün onun eserlerini yalnızca mimari yapılar olarak görmek eksik olur. Çünkü Sinan her yapısında bir anlam, bir sistem, bir ruh inşa etti. Edirne'den Şam'a, İstanbul'dan Halep'e kadar inşa ettiği camiler, medreseler, köprüler, hamamlar ve su yolları yalnızca işlevsel yapılar değil, aynı zamanda kültürel ve siyasal birer semboldü. Her birinde teknik ustalıkla birlikte manevi bir ahenk de gizliydi. Ve o bu muazzam mirası ardında bırakırken ne servet peşindeydi ne de şan. O bir devlet adamı değildi. Padişah da olmadı. Ama onun eserleri padişahların türbelerinden daha çok ziyaret edildi. Çünkü Mimar Sinan çağının çok ötesinde düşünen, uygulayan ve ardında yüzlerce yıllık bir iz bırakan bir uygarlık inşacısıydı. Şimdi gelin bu sessiz mimarlık filozofunun hayatına ve geride bıraktığı mirasa birlikte yakından bakalım. Mimar Sinan 1490 yılında Kayseri'nin Ağrnas köyünde doğdu. Babası Abdülmennan taş işçiliğiyle uğraşan sıradan ama dürüst bir zanaatkardı. Sinan çocukluk yıllarında taş oymacılığına merak salmış, daha o yıllarda taş ve şekil ilişkisini gözlemleyerek kendini geliştirmeye başlamıştı. Osmanlı'nın devşirme sistemiyle Anadolu'dan da insan alınmaya başlandığı bir dönemde 1511 yılında Yeniçeri Ocağı'na alınarak İstanbul'a getirildi. Bu gelişme onun yalnızca hayatını değil, aynı zamanda mimarlık tarihini de değiştirecekti. Devşirme sistemi gereği genellikle Balkan kökenli çocuklar alınırken, Sinan'ın Türkçe biliyor olması onun diğerlerinden ayrıldığını gösteriyordu. Tarihçiler bu nedenle onun aslında Hristiyan Peçenek Türklerinden veya şaman inançlarına sahip eski Türk topluluklarından geldiğini düşünüyor. Kaynaklara göre ailesinin neredeyse tüm bireylerinin Türkçe isimler taşıması da bu görüşü destekliyor. Bu detay Osmanlı'daki devşirme sisteminin sadece etnik kimlik üzerinden değil, yetenek ve potansiyel üzerinden de şekillendiğini gösteriyor. İstanbul'a getirilen Sinan, devşirme ocağında hem askeri hem de teknik eğitim aldı. Marangozluk, top dökümcülüğü, hendek kazımı gibi alanlarda üstün yetenek gösterdi. 5 yıl gibi kısa bir sürede Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine katıldı. Orduda gösterdiği teknik beceri ve pratik zeka sayesinde kısa sürede dikkat çekmeye başladı. Henüz genç yaşında askeri mühendis olarak yükselmeye başlayan bu isim daha yolun başındaydı. Yeniçeri Ocağı'ndaki yıllarında Sinan, yalnızca silah kullanmayı değil, aynı zamanda bir yapının nasıl ayakta durduğunu da öğrendi. Belgrad, Rodos ve Mohaç seferlerinde aktif görev aldı. Gördüğü her yapı onun mimari dağarcığına yeni bir tuğla daha ekledi. Bu seferler ona sadece askeri tecrübe değil, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika mimarisiyle doğrudan temas kurma fırsatı da sundu. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın İran seferi sırasında ordunun Van Gölü'nü geçmesi gerekiyordu. Sinan burada yalnızca 13 gün içinde 3 kadırga yaparak gölü geçilmesini sağladı. Bu olağanüstü başarı onun sadece mimari değil, mühendislik becerilerini de ortaya koydu. Ardından Karaboğdan seferi sırasında Pırut Nehri üzerine inşa ettiği köprü bataklık zemine rağmen 10 gün içinde tamamlandı. Bu noktada saray yetkilileri onun yeteneğini fark etti. Ve 1538 yılında sarayın baş mimarı Acem Ali'nin ölümü üzerine Sinan bu göreve atandı. Artık onun için yeni bir dönem başlıyordu. Askerlikten mühendisliğe, oradan da imparatorluk mimarlığına giden bu yükseliş, Osmanlı toplum yapısının liyakata dayalı yönünü de gözler önüne seriyordu. Mimar Sinan göreve gelir gelmez klasik Osmanlı mimarisine yeni bir yön vermeye başladı. Onun amacı sadece bir bina inşa etmek değil, aynı zamanda bir yaşam düzeni kurmaktı. Caminin sadece ibadet yeri değil, çevresindeki medrese,
imaret, kütüphane ve sebillerle birlikte bir külliye mantığı içinde değerlendirilmesi onun mimari vizyonunun özünü oluşturuyordu. Sinan, Anadolu'daki Selçuklu yapılarıyla çocukluktan itibaren tanışmıştı. İstanbul'da ise Ayasofya başta olmak üzere Bizans mimarisiyle karşılaştı. Bunun yanında seferler sırasında İran'daki İslami mimariyi, Balkanlardaki barok etkilerini ve Arap coğrafyasındaki detaylı süslemeleri inceledi. Bütün bu birikimi tek bir potada eriten Sinan, Osmanlı'ya has yepyeni bir mimari üslup geliştirdi. Bu üslubun merkezinde simetri, işlevsellik ve estetik ahenk yer alıyordu. Kubbe onun için sadece yapısal bir unsur değil, gökyüzüne açılan manevi bir kapıydı. Işık kullanımında öylesine ustaydı ki en büyük camilerinde bile güneş ışığını iç mekana dağıtarak ibadet atmosferine ruh katmayı başardı. Her detayda mühendislik, her çizgide sanat vardı. Mimar Sinan, mimarlık kariyerini 3 evreye ayırmıştı. Çıraklık, kalfalık ve ustalık. Bu ayrım sadece bir zaman çizelgesi değil, aynı zamanda mimari olgunluğun da ifadesiydi. Çıraklık dönemi eseri olarak İstanbul'daki Şehzade Camii'ni gösterirdi. Kanuni'nin çok sevdiği oğlu Mehmet için yaptırdığı bu cami, Sinan'ın ilk büyük kubbeli yapısıydı ve onun ileride neler başarabileceğinin açık bir işaretiydi. Kalfalık dönemine ait eser olarak Süleymaniye Camii sadece bir cami değil, başlı başına bir mühendislik ve şehircilik projesiydi. Sinan bu yapıda hem Bizans hem de Selçuklu mirasını sentezledi. 10 yılı aşkın süreçte inşa edilen külliye, medreseleri, kütüphanesi, hastanesi, taphaneleri ve hamamlarıyla İstanbul'un hem dini hem sosyal hayatının merkezlerinden biri oldu. Kubbenin taşıyıcı sistemleri ise o dönem için devrim niteliğindeydi. Ustalık dönemi eseri olan Edirne'deki Selimiye Camii ise onun mimarlıkta zirveye ulaştığı andı. Sinan'ın ustalık eserim dediği bu cami, Ayasofya'nın bile ötesinde bir kubbe büyüklüğüne ve dengeye sahipti. Merkezi planın en rafine hali bu yapıda görüldü. İç mekanın sadeliği ile kubbenin büyüklüğü arasında sağlanan denge, Sinan'ın estetik ve mühendislikteki dengesini simgeler. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine alınması da bu evrensel değerin kabulüdür. Mimar Sinan'ın katkısı sadece anıtsal yapılarla sınırlı değil. O aynı zamanda Osmanlı'nın su sorununu da çözen bir mühendisti. Kanuni Sultan Süleyman'ın talimatıyla İstanbul'a temiz su ulaştırmak için 40 çeşme su tesisleri projelerini hayata geçirdi. Şehirden 55 kilometre uzaktaki kaynaklardan gelen su, yüzlerce kemer, menfez ve bent aracılığıyla İstanbul'a ulaştırıldı. Bu devasa proje enerji kullanılmadan yalnızca yer çekimi ve eğim hesabıyla çalışıyordu. Su yollarındaki eğim bazı noktalarda milimetrelerle hesaplanmıştı. Sinan sadece suyu getirmekle kalmamış, aynı zamanda 40 ayrı noktaya eşit şekilde dağıtacak sistemi de kurmuştu. Bu sistem hala bazı bölümlerde aktif olarak çalışmakta ve mühendislik tarihinin en başarılı altyapı projelerinden biri kabul ediliyor. Sadece İstanbul'da değil, Edirne, Manisa, Mekke gibi şehirlerde de benzer su yolları ve arıtma sistemleri kurdu. Onun anlayışında bir şehirde cami kadar önemli olan şey halkın temiz suya ulaşmasıydı. Bu bakış açısı onun mimarlık anlayışının sadece estetik değil, aynı zamanda insan merkezli olduğunun en net kanıtıydı. Sinan'ın devrinde kendisine büyük saygı duyulsa da hayatının son günlerinde yaşadığı bir olay tarih kitaplarında acı bir dipnot olarak yer alıyor. Kanuni zamanında onun isteği olmaksızın evine su hattı çekilmesine izin verilmişti. Ancak Kanuni vefat ettikten sonra saray çevresindeki bazı kişiler bu ayrıcalığı haksız buldu ve onun evine verildiyse bizimkine neden verilmesin diyerek benzer taleplerde bulundular. Saraysa herkese su hattı çekilmesinin imkansız olduğunu belirterek çözüm olarak Sinan'ın evindeki hattı kestirdi. İstanbul'a kilometrelerce öteden su getiren bu büyük mimar hayatının son günlerinde susuz kaldı. Buna rağmen Sinan'ın cevabı zarif ve ibretlikti. Biz hizmetimizi bir bardak suya satacak kadar menfaat düşkünü değiliz. Allah için yaptık, mükafatını da ondan bekliyoruz dedi. Bu cevap onun nasıl bir ruh taşıdığını açıkça ortaya koyuyordu.
Sinan için bir eser yalnızca taşla değil, niyetle de şekilleniyordu. Ona göre mimarlık, Allah'ın yeryüzündeki düzenine katkıda bulunmak demekti. Bu ahlaki duruş, onun mimarlık anlayışını sıradanlıktan çıkarıp kutsallık katına yükseltti. 1935 yılına gelindiğinde Avrupa'da ırkçılığın yükseldiği bir dönemde Türkiye'de bazı bilim çevreleri Türklerin üskün ırktan olduğunu kanıtlamak amacıyla mezar açma faaliyetlerine girişti. Bu sırada Mimar Sinan'ın da mezarı açılarak kafatası alındı. Gerekçe, onun Türk olup olmadığını antropolojik olarak incelemekti. Yapılan ölçüm ve incelemeler sonucunda onun Türk olduğu belirtilmiş ve Atatürk'e sunulan rapor üzerine Mimar Sinan'ın heykelinin yapılması emredilmişti. Ne var ki bu emir ancak 22 yıl sonra yerine getirilebildi. Daha da kötüsü, alınan kafatası hiçbir zaman mezara geri konulmadı. İleride kurulacak antropoloji müzesine konulacağı söylense de o müze hiçbir zaman açılmadı. Yıllar sonra yapılan restorasyon çalışmalarında Mimar Sinan'ın kafatasının yerinde olmadığı tespit edildi. Yani biz yüzyıllar boyunca bu topraklara ruh kazandıran bir dehanın bedenine bile sahip çıkamadık. Onun eserleri hala ayakta. Ama en temel hakkı olan mezar bütünlüğü kayıp. İşte bu da millet olarak geçmişimize ne kadar hoyratça yaklaşabildiğimizin acı bir göstergesi. Mimar Sinan sadece kubbeler inşa etmedi. O, bir uygarlığın simgesini inşa etti. Bütün İstanbul'un, Edirne'nin, Mekke'nin, Şam'ın gökyüzüne bakan her kubbesinde onun ellerinin izi var. O kubbelerden yansıyan her ışık hüzmesi onun vizyonunun bir yansıması. O yüzden Mimar Sinan'a bakmak sadece geçmişe değil, aynı zamanda geleceğe de bakmaktır. Onun eserleri hala dimdik ayakta. Ama bizlere düşen yalnızca onları izlemek değil, bu yapıların ardındaki iradeyi, inancı ve insan sevgisini de anlamak. Sinan sadece bir mimar değil, bu coğrafyada nasıl insan olunur sorusunun cevabıydı. Ve biz onun mirasını anlamadıkça taş üstüne taş koyduğumuz her yapının bir tarafı eksik kalacaktı.